CNC işleme merkezinde genel güvenlik tedbirleri. Öncelikle işe uygun elbise giymemiz gerekmektedir. İş yeri duvarlarına dikkat çekecek şekilde o iş yeri için geçerli olan güvenlik kuralları asılmalıdır. Bu kuralları öğreniniz. Yangın veya kaza olması hallerinde ne yapmanız gerektiğini öğreniniz. Daima size sağlanmış olan güvenlik araçlarını kullanınız. Araç ve gereçlerdeki herhangi bir arızayı derhal amirlerinize bildiriniz. İş yeri içerisinde asla yüksek sesle konuşmayınız. İş yerini temiz ve düzenli tutulması. CNC takım tezgahları, eğitim ve uygulama işlemleri, atölye, fabrikalar veya benzeri kapalı alanlarda genellikle ayakta çalışılarak yapılan işlemlerdir. Çalışma ortamının olumsuz koşulları arasında soğuk sıcak, gaz, toz, yağlı ortam, rahatsız edici seviyede ses sayılabilir. Mesleğin icrası esnasında iş sağlığı ve güvenliği önlemleri gerektiren kaza ve yaralanma riskleri bulunmaktadır. CNC takım tezgahları, uygulama ve servis görevlisi işlemler sırasında uygun kişisel koruyucu donanımlar kullanmalıdır. İnsanların takılarak düşmesine yol açabilecek cisimleri ayak altında tutmayınız. İş yerinin döşemesi üzerinde sıvı veya katı yağ döküntülerinin olmamasına dikkat ediniz. Kaygan bir zemin oldukça tehlikelidir. Dökülen sıvı veya katı yağ ya da kimyasal maddeler dökülür dökülmez temizlenmelidir. Makina, mengene ve raflardan dışarıya uzanan metal çubuk parçalarına dikkat ediniz. Araç, gereç ve benzeri takımları kullandıktan sonra yerlerine kaldırınız. El aletleri. Hiçbir zaman arızalı araç kullanmayınız. Öncelikle gevşek başlıklı çekiçler çok tehlikelidir. Başları çok çapaklanmış keskiler ellere zarar verebilir. Sapsız bir eğe kesinlikle kullanmayınız. Daima sapının eğeye iyi bir oturmuş ve hassas olmasına dikkat ediniz. Keskiyle bir şeyi yontarken yongalarının yakında duran birine gelmemesine dikkat ediniz. Tezgahlar. Bir makinayı sizi ona yalnız başınıza kullanabilmesini sağlayacak şekilde eğitilmediğiniz sürece kesinlikle kullanmayınız. Makineyi çabucak nasıl durduracağınızı bildiğinizden emin olun. Durdurma düğmesinin yerini öğrenin. Bir makineyi çalıştırmaya başlamadan önce makinenin koruyucu siperlerinin yerinde olduğunu kontrol edin. Onlar oraya sizin güvenliğiniz için konulduğunu biliniz. Kullanıldıktan sonra kullandığınız makineyi daima temizleyin. Asla çalışan makineyi temizleme işlemi yapmayınız. Tezgahlar üzerindeki metal talaşları kaldırırken bir fırça veya talaş toplama çengeli kullanın. Onlara elle dokunmayın. Ellerinizi kötü bir şekilde kesebilirsiniz. Tezgahlar veya diğer elektrikli araçlar ana elektrik şebekesine bağlıdır. Bir arıza olursa hemen makineyi durdurun, amirinize haber veriniz. Tezgahı kullanırken ellerinizi cildinize hasar verebilecek, tahrişe yol açabilecek kesme sıvılarına değdirmeyiniz. İşte başlamadan önce ellerinizi koruyucu bir kremle koruyabilirsiniz. İşlem sonrasında ellerinizi temiz suyla iyice yıkayabilirsiniz. Tezgah çalışırken asla tezgahın çalışma alanına girmeyin. Bu tedbirlerde ihmal, dönen parçalara kapılmak veya hareketli parçalar arasında sıkışmak gibi kazalara yol açabilir ve yaralanmalarla sonuçlanabilir. Elektrik kabininin kapısını açıkken kesinlikle tezgah açmayın. Aksi halde elektrik kabinindeki cihazların yanlışlıkla dokunabilir, sizi elektrik çarpabilir veya yaralanabilirsiniz. Bu durum ciddi yaralanmalara sonuçlanabilir ve bazı durumlarda ölümle sonuçlanabilir.
Basınçlı hava. Zaman zaman kullandığımız makinelerin temizlemek için basınçlı hava kullanırız. Basınçlı havayı insanlardan uzak tutmaya dikkat ediniz. Basınçlı hava kullanırken daima koruyucu gözlük takınız. Yüksek basınçlı hava akımı çok tehlikelidir. Gerektiği gibi kullanılmazsa ciddi yaralanmalara veya ölüme bile sebep verebilir. Dikkatli kullanınız. Basınçlı hava borularında yoğunlaşmadan dolayı çoğu durumda biraz su bulunabilir. Bu suyu otomatik olarak filtreler yardımıyla dışarıya atılabilir. Kaldırma araçları. Bir kaldırma aracını kullanmadan önce izin alınız. Kaldırma araçları üzerinde açık bir şekilde yazılı olan azami miktarlardaki bir yükü kaldırabilir. Kesinlikle taşınabilir yük sınırını aşmayınız. Makine, zincir ve ipleri gözle görülen arızalar bulunmadığından ve kaldırılabilecek yüke göre doğru olarak konumlandırılmış olduklarından emin olmak için kontrol etmeyi ihmal etmeyiniz. İş yerinizde kaldırma araçlarını başkaları kullanıyorsa kaldırılan yüklerin altında yürümeyiniz. Vinç veya forkliftlerin sadece uygun nitelikli personel kullanmalı, askıya alma işlemlerini gerçekleştirmelidir. Yeterli güvenlik eğitimi almamış kişiler bu gibi işleri yapmaya kalkışırsa ölümcül kazalar meydana gelebilir. Yangında yapılması gerekenler. Yangın çıkması halinde derhal arkadaşlarınıza ve amirlerinize haber vermelisiniz. Varsa yangın ihbar butonunu kullanmalısınız. Etrafınızdaki kimseleri uyarınız. Parlayıcı, patlayıcı özelliği olan maddeleri ve teçhizatları yangın yerinden uzaklaştırınız. Hava akımını önlemek için yangın kapıları ve pencereleri kapatınız, vantilatörleri durdurunuz. İş yerindeki taşınabilir yangın söndürücülerle yangın söndürmeye çalışınız. Eğer bir yağ veya magnezyum gibi metal yanıyorsa ya da elektriksel bir yangın varsa bu durumda su kullanmaktan kaçınınız. Su patlamaya yol açabilir. Bu tür yangınlar için karbondioksit söndürücü kullanınız. İtfaiye teşkilatı yangın yerine ulaşana kadar yangını söndürmeye çalışınız. Eğer giysileriniz tutuşursa hemen yere yatıp yerde yuvarlanınız. Eğer yakınlarda bir battaniye veya benzeri bir kumaş parçası varsa buna sarılarak tutuşan bölgeyi söndürmeye çalışınız. Yaralanma halinde yapılması gerekenler. Yaralanma halinde temel ilk yardım eğitimi görmüş, ilk yardım servisi üyesi veya amiriniz ya da ilk yardım sorumlusu kişiyi çağırınız. Eğer yaralı yürüyorsa onu sağlık merkezine götürünüz. Yaralı yürüyemiyor ise yaralıyı hareket ettirmeye teşebbüs etmeyiniz. İlk yardım görevlisi yaralının taşınıp taşınamayacağını ve nereye götüreceğine karar verecektir. Yaralının solunumunun durmuş olabileceği bir durumla karşılaşabilirsiniz. Bu durumda ilk yardım bu konuda yetkili kişiler tarafından yapılmalıdır. Ancak derhal uygulanabilecek bir ilk yardım hayat kurtarabilir ve bunu denemek herkesin sorumluluğudur. Mekanik atölyelerdeki kişisel koruyucu donanımlar. Bir makine atölyesinde çalışırken uygun iş elbiseleri giyilmelidir. Gevşek veya yırtık giysiler bir makineye kolaylıkla bir şekilde kaptırılabilir ve tehlikeli bir düşüşe sebep olabilir. Üzerinizde tam olarak oturan iş elbiseleri giyiniz. Önünüze ve ceplerinize düğmeleyiniz. Yakalarınızı ve kollarınızı düğmeleyiniz. Saat ve yüzüklerinizi çıkartınız. Uç tarafı takviyeli, çelik burunlu, kalın, kaymayan tabanlı ve sağlam üst kısmına sahip olan ayakkabı giyiniz. Gevşek kalan herhangi bir uç dışarıya taşmayacak şekilde ayakkabılarınızı bağlayınız. Eğer döner bir parçası bulunan bir makine başında çalışıyorsanız, saçlarınız uzunsa bunları uygun bir şapka altına alınız veya bağlayınız.
Makine koruma tertibatının mevcut olmadığı veya uçan parçaların karşı yeterli koruma sağlanmadığı durumlarda koruyucu iş güvenliği gözlükleri takılmalıdır. Düşme tehlikesi olan cisimlerin bulunduğu bir alanda çalışıyorsanız koruyucu baret giyiniz. Gürültü düzeyinin 80 desibelin aştığı alan ve makinelerde mutlaka kulak koruyucu kullanınız. Çok tozlu bir atmosferde veya boya, yağ ve benzeri püskürtmenin kullanıldığı yerlerde çalışmanız gerekiyorsa uygun bir filtre ile birlikte yüz maskesi kullanınız. Sıcak parçaları, saç gibi sivri malzemeleri ve tehlikeli kimyasal maddeleri taşırken daima eldiven kullanınız. Matkapta çalışırken asla eldiven kullanmayınız. Yaralı yürüyemiyor ise onu bir battaniyede sarınız çünkü sıcaklık şoku önleyecektir. Sonra da ilk yardım görevlisini bekleyiniz. Bilincini kaybetmiş bir kimseyi asla ayıltmaya çalışmayınız. Çalışma sırasında tezgahı korumak için dikkat edilmesi gereken hususlar. Tezgah üreticisi tarafından istediğiniz özelliklere göre ayarlandığı için parametre ayarlarına asla değiştirmeyin. Kontrol paneli tuş takımlarını kullanmadan önce düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Aksi takdirde tezgah bir arızaya sebebiyet verecektir. Tezgahta parça değiştirmek veya bağlamak için kullandığınız aletleri işiniz bittikten sonra tezgahtan dışarı çıkarın. Aksi takdirde bu aletler operasyon sırasında engelleme yaparak tezgahın hasar görmesine neden olabilir.